Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Güzel bir sunumla inşallah karşınızdayız. Yine kaya kasa, sandık kaya dediğimiz hep aranan kasalarla alakalı şimdi çok özel ve güzel bilgiler vereceğim size. Şu görsele bakın, bakmanızı istiyorum. Gözlerimiz aşina olsun istiyorum arkadaşlar. Bakalım hep beraber. Gördüğünüz gibi bu şimdi kayanın arka yüzü. Bugün kaya kasalarının nasıl işaretleriyle canlı olarak size göstereceğim. Hangi işaretleri gördüğümüzde taş üzerinde daha evvelden ben size müjde, sürpriz, kasa işaretlerini az çok anlatmaya çalıştım. Şu işaretleri, kasanın bu da arka yüzü, yani bu arka yüzüydü biraz evvel baktığımız, bu da ön yüzü arkadaşlar. Burada tabii işaret sistemleri var. Bizi izleyen arkadaşlar bunları, bu işaretleri yavaş yavaş anlayacaklar ve görecekler. Şurayı gördünüz değil mi? Bunu hafiften çevireyim, bakın neler çıkacak karşımıza. Ayı yavrusunu görüyorsunuz. Ayı yavrumuzu görüyorsunuz. Ayı haricen pardon, ayı haricen bize kaya kasaları hakkında bilgiler verebiliyordu. Burada görmüş olduğunuz gibi ayımız, çok gizli ve sinsice, yapılmış. Yavrusu burada, gözü burada, burnu burada. Şöyle biraz geri alalım isterseniz. Şimdi bunun, müjdesiyle, sürpriziyle alakalı size bilgi vereceğim. Çok güzel bir bilgi vereceğim. Şu işareti de görüyorsunuz arkadaşlar. Ayı, ben geçenlerde söylemiştim. Bir taş üzerindeki işaretleri anlayabilmemiz için, 3 yönlü olarak figürler vardır. Önden bakarsınız, işaretçiyi göremezsiniz. Arkadan bakarsınız, açıyı değiştirirsiniz, birinci işaretçi taş üzerinde ortaya çıkar. Bunun hemen yanında bir iki tane daha işaretçisi vardır. Bunu çevirdiğinizde anlarsınız. Bu neyle karşılaşacağınızı anlarsınız. Şimdi bakın burada da bir kuş var. Kuş bize başka bir şey anlatıyor yanındaki işarette. Çevirdiğimizde ayı başka bir şeyi anlatacak. Bakın şurada da bir tane güvercinimiz var. Biz geçen de anlattık. Kasaların, kaya kasaların, müjdelerin ya da, o bölgede mezar da olabilir, müjdelerin, kuş eğer kaya altında gizli yapılmışsa bakın gagaya bakın, göze bakın, kafaya bakın. O kasa onun içerisinde ya da bu karartının içerisinde, o da önemlidir. Bu taşın karartısının içerisinde ya da bu kayanın olduğu üst taraflarda bir yerde kasası oluyor genelde. Bunu canlı olarak gösterdik size arkadaşlar. Açılmış bir kasa gösterdim. Taşın altındaki kuşu gösterdim. Bakın burada gördüğünüz gibi, kendiniz görüyorsunuz. Buradaki ayımızı görüyorsunuz. Yavru gözüne bakın. Bakın iyi bakın. Göz, kulak, beyazlığı takip edin, gırtlak yapısı, ayağı ve burada da bir tane haçımız var arkadaşlar. Son nokta. Bu taşın içerisinde para var diyen küçük haç işareti bu. Gördük mü? Beyaz olarak yapılmış. Bakın ayımız var. Bizi doğruladı mı? Şu haç bizi doğruladı mı arkadaşlar? Burada da bir tane kuşumuz var. Kanatları açık kuş olduğu yerde parası olduğunu söyler miydi? Kaya kasa işaretiydi, değil mi? Burada şimdi, ben zaman içerisinde arkadaşlar, sizden gelen resimlerle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bazı konularda yeni işaretçiler buluyorum. İşte buyurun, şimdi bunun kasasını size göstereceğim. Bak şu haç işaretini gördünüz mü? Bunun kasasını size göstereceğim şimdi. Aynı taş üzerinde direkt olarak neden kasa olduğuyla alakalı da bilgi vereceğim. Nasıl kasa olduğuyla alakalı bilgi vereceğim. Benim düşünceme göre şu yapılmış olan, şimdi şu görmüş olduğunuz çizimde arka tarafa uzanan şunun ne olduğunu göstereceğim. Size hep beraber bakalım. Ayı bariz kendini gösterdi. Ayı bariz kendini gösterdi. Şu ne işareti? Ne işareti? Tapınakçılarda son nokta anlamına gelen diğer gizli bir X işaretidir. Bunu da unutmayın, şu işaret. Yapıldığı yönle alakalı şuradan başlamış, devam ediyor. Bakın arkaya doğru bir yol veriyor bize. Ayının tam arkasına doğru. Ayı yan yatmış bakıyorsunuz. Taşın arkasına beni atıyor. Kuş dedik. İyi bakın arkadaşlar buraya. Kuşun gagasını gördünüz mü? Gözü gördünüz mü? Bak kafayı da gördünüz mü? Vücudu yok gibi. Kafası burada. Biz ne dedik? Taşın altında duran, çalıların arasında, taşların arasında yuva yapan kuşlar vardır arkadaşlar. Küçük bir faaliyette alakalı. Şuradan da vermiş, ayının altına arkaya doğru bize atmış. Ayımız da kafası burada. Sadece bize doğru bakıyor. Bakın ayıyı görüyorsunuz arkadaşlar. İyi bakmanızı istiyorum. Geçen çok güldüm. Bir tane kardeşimiz, bakmış görememiş ama kafaya takmış. Hemen göremediği için bize yorum yapmayan bir kardeşimiz.
Bir baktım çığlıklar içerisinde mesaj, yani sevinçten, atılmış mesaj, anladım. "Oley!" falan demiş. "Ya" demiş, "Biz gördük, ördeği de gördüm, yumurtayı da gördüm vallahi." demiş. Gerçekten de var." demiş. Arkadaşlar var, görmekte sıkıntı. Eğer görürsek bakın ben size neyi göstereceğim şimdi, iyi bakın, iyi bakın, iyi bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şu resme bakın. But. Domuz budunun olduğu yer, paranın olduğu yerdir. İlk günden beri kendimin çözmüş olduğu işaret sistemi bakın. Bir kere ayının yanında haç işaretini gördünüz değil mi? Belli belirsiz, çok küçük, hep diyorum, tırnak ucu kadar olan bir haç işareti. Gördünüz mü? Arkaya doğru balık gibi uzanan ayının olduğu yerde bir şey vardı ya, işte o domuz budu taşı üzerine gizli yapılmış. Bakın, iyi bakın, şöyle bakın, domuz budu. Burada para var diyor bu artık. Bitti. Yani kasalarda bakın işte, çizikleri takip ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu nedir? Domuz budu. Bakın, gördünüz mü? Gözünüze aşina olsun. Şimdi bunun parası nerede? Diyor ki bunun içerisinde para var. Bu taş diyor, but diyor, yani para diyor. Meblağ diyor var burada. Üstünde ayının üzerinde de haçımız var mıydı? Kuşumuzun arkadaşlar, kuşun daha doğrusu göstermiş olduğum gagası, kafası olduğu yer. İlk baştan beri anlatıyorum. Gelelim parasına. Bakın burada Horasan kapamayı görüyorsunuz. Bak mühürü gördünüz mü? Alta bakın. Gerçek kaya kasası işte size. Bakın. Burada gri mühürü size gösteriyorum. Devam etmiş, devam etmiş. Buradaki sakız gibi, nasıl söyleyeyim, ımm, yama gibi bakın. Bu taşa benzetmeye çalışmış. Farklı bir renk sistemi var. Ciğer rengi gibi ayrı bir renk var. Buradaki yuvarlama kurşundan görüyorsunuz. Devam etmiş. Burayı kapamış. Yukarıya doğru. Bu birinci delilim. Bunun bu şekilde çekememiş arkadaş. Çekse göstereceğim. Bu, nasıl söyleyeyim, kahverengiyle beyaz karışık bir harç buraya yapmış. Bakın, ben şöyle yapayım size isterseniz 2 saniyede hemen ufak bir çizim yapayım, göstereyim. Kaya kasayı nasıl saklıyorlar, yapıyorlar kayaya diye kendi gözlerinizle görün arkadaşlar. Bakın, buradan başlamış. Görüyor musunuz? Bakın renkliye bak, farklı kurşunu gördünüz. İşte buyurun. Bakın buradaki taralı alanın rengi sarımsı. Burada bir tane adam var. Adam var. Kasaya bakıyor. Bakın gözünün teki böyle yapmış. Bak gözünün teki de burada. Kasa kapağına bakıyor arkadaşlar. Yani farklılık arz eden, bakın gözü gördünüz mü? Burada bir göz var. Sileceğim şimdi. Buradaki kasaya bakıyor. Buraya baktığı yere bakıyorsunuz. Aynı, malzemeyle yapılmış farklı korkunç bir yüz var. Göstereceğim. Hemen hızlı hızlı bakalım. Fazla uzamasın. Bak göze bak. Bu V yapmış. V yaptığında buraya bakmış arkadaşlar. Gözdeki burada sağlam göz. İyi bakın, yaklaştırayım ben size. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Siyah çizgiyi takip ediyorsunuz. Çenesiyle burayı oksit yapan yeri gösterirken çenesiyle devam ediyoruz. Yüzü burası. Göz ve bir tane V yapmış. Burada da kapağı gösteriyor. İyi bakın. Çenesi oksit yapan yeri gösteriyor. Buradan boşaltılmış içi. Aynı kayanın arka yüzü bu. Gerçek kaya kasa bu arkadaşlar. Gerçek. Hiç açılmamış da. İşaretler de bana onu söylüyor. Burada görmüş olduğunuz, buradan mal konmuş içeriye doğru. İçeriye koyulduğu için burada olması lazım. İçeride burada olması lazım malzeme. Burada da zaten kese işaretini yapmış bakın. Kese işaretidir bu arkadaşlar. Şöyle iyi bakın. Kese işareti. Oyma yapılmış. Ben çok karşılaştım burada. Bakın. Görüyor kesenin üstü. Buraya buradan malzemeyi koymuş. İçeride oksit yapmış. İçeride oksit yapmış. Oksit yaptığı için bakın benim para işaretini de buraya yapmış. Gördünüz mü? Bakın. Renklendirme yapmış. Para işareti. Yukarıya bakan para işaretimiz var. Buraya para işaretini yapmış. 1. Oksit içeride dışarıya taşmış. 2. Adam var burada. İyi bakın. Adam var burada. 3. Adam var burada. 3. Gözüyle bu tarafa yön vermiş. 4. Buradaki farklılık ve mühür kapama var. Basit bir çalışma olmuş çünkü toprağın altına doğru. Renge bakın. Aynı bir çalışma, sanki sakız yapıştırmış buraya. 5. 5 tane işaretçi burayı bitirdi arkadaşlar. Burası kaya kasa. İçi de dolu. Alınmamış malzemesi. 6 oksit.
6. işaretim oksit. Şimdi sırayla gelelim diğer işaret sistemlerine onun. Kuş vardı arkadaşlar, kuş vardı. Ayı var, ayımız var burada. Burada kuşumuz var. Burada 7. Burada bu işaretimiz var. Arkaya doğru, kasaya doğru giden, arkaya doğru götürüyor bizi. 8. 8 arkadaşlar. Ondan sonra ondan sonra ayımız var. Çeviriyoruz hemen. 8, 8 tane. Bakın kaç tane işaret yapmış bir kasaya. Burada ayımız var. Burada ayımız var arkadaşlar. 9. Devam edelim şöyle. Burada budumuz var. Ayının üzerinde de bir tane haç vardı. Onu gösterdim. 10. Burada kocaman bir but var. 11. Bu taşın, bu kadar, üstünde işaret olması bence enteresan. Şimdi neden buna 11 tane, işaret yaptığıyla alakalı size bilgi vereyim. Bu taşın çevresinde 3-4 tane daha kasa var arkadaşlar. Ve, bu, müjdeleri de ayı orada var. Bir mağara olabilir burada ve bu mağaranın içerisinde de ana para olabilir. Şunu da siz yorumlayın artık. Ben bazı şeyleri görüyorum, es geçiyorum. Görüyorsunuz işte küçücük taş üzerinde 10 tane, 11 tane figür gördük. Bunun ana parası, domuzla birleşiyor yani bu ayıyla beraber. Yakınlarında bunun, mağara var. Çevresinde de sandık kayalar var arkadaşlar. Ben çevresini görmüyorum. Neden? Bakın çevresinde, bizim size anlatmış olduğumuz sandık kaya, eşkıyaların sandık kaya. Şu çizgiler harita. Burada bir tane prizma yapmış mağara var. Duvarları örülmek suretiyle. Ayı onu simgeler. Burada bir mağara var arkadaşlar. Büyük parası orada. Bu taşın içerisinde de bir saklama var. Ondan da emin olun. Neden? Bakın ben bir görsel daha göstereyim. Görüyor musunuz? Burada. Şurada bir kalp var, onu da göstereceğim şimdi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Para işaretini gördünüz mü? Küçük para işareti. Sandık kaya, bu toprağın altından çıkarıldı bakın. Toprağa gömülmüş sandık kaya diyoruz biz bunlara. Ben hemen, bunu size çevireyim. Hemen size, çevireyim. İşte arkadaşlar toprağa, gömülmüş, eşkıya mantığında sandık kaya dediğimiz arkadaşlar, kasa, kaya diye adlandırdığımız bakın kalp. Yine devam ediyoruz. Şimdi kasa, kaya ve müjde ya da, kasa, kaya, işaretçilerini beraber öğrenmiş oluyoruz çözerek. Şimdi diğer işaretçide de anlattığında 10-11 tane figür vardı üzerinde. Bölgedeki, saklamaları söylerken kendi üzerinde parası olduğunu da söyleyebilen bir işaret sistemiydi. Görüyor musunuz? Tabii orada olmadığım için %100 diyemiyorum ama kalbi görüyorsunuz. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Şaşırtmaca işaretler de vardı. Daha evvelden söyledim. Burada para işareti, burada bir de X var yanında bakın. Burada da para işareti var. Burada da, X işareti var. Burada da küçük, ne hikmetse kalp işaretimiz çizimli. Hem mezarı da söyleyebilen bir işaret sistemiyle olmasıyla beraber buradaki büyük para işaretimizi de görüyorsunuz. Burada çizimli küçük X işaretimizi de görüyorsunuz. Paracık işaretini görüyorsunuz. İşaretler eğer 1 santim kadar olduğunda, küçüldüğünde olduğu yerde parası olduğunu söyledik. Bunun keza aynı şekilde şöyle çevirdiğimizde toprağa gömülmüş, kare şeklinde sandık kaya diye adlandırdığımız büyük kayaç oluyor olması ve toprağa gizleniyor olması arkadaşlar. Bunların içerisi eşkıya kayıtlarında söylendiği gibi oyularak içlerine para konduğunu biz biliyoruz. Bunu hem görüyoruz hem de canlı olarak eğer, çözebiliyorsak yeni işaretçiler de öğretebiliyor bize arkadaşlar. Yani, bak kalp burada kaldı, yuvarlak burada kaldı damlacık. Burada X işaretimiz, var arkadaşlar. Burada da bir X işareti var. Bunların içi dolu olabiliyor arkadaşlar. Olabiliyor değil, kayıtlardan da biliyoruz, oluyor arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum, bunu kaçırmayın. İsterseniz görsellere bir daha girip bakalım. Aşina olalım isterseniz. Bakın. Bakın toprak üzeri tamamen kapatılmış. Bunun içine, bir tane saklama yapabiliyor. Ayı vardı. Bu, prizma aynı şekilde bakın ucundan arkaya doğru bize yön vermiş. Görüyor musunuz? Arkaya vermiş, içe doğru. Bu, çizgiler tamamen ayrı bir haritalama sistemi. Buradan bir eşkıya, grubu geçmiş, ve saklamaları yapmışlar. Bu da bize pardon arkadaşlar, çayım neredeydi? Şu da, bize, Gümüşhane tarafından geldi. Gümüşhane tarafından geldi arkadaşlar ya da Denizli tarafından, Trabzon tarafından.
Bakın görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Rastgele bazen, devlet çalışmalar yapıyor, ya da katır yolu dediğimiz yollar oluyor. Eşek yolu, katır yolu, alt yolu dediğimiz yollar oluyor. Bugünkü yolların temelini oluşturan, işte, görüntüde gördüğünüz gibi, bu katır yolları, eşek yolları, katır yolları, at yolları dediğimiz yolların olduğu yerlere, ufak saklamalar yapılabiliyordu. Şu görmüş olduğunuz taş gibi taşı gördünüz, yani buna benzer, doğaya aykırı bir taş gördüğünüzde uzaktan gördüğünüz olabilir. Yani normaldir. Belki o oraya, bir şekilde yapışmıştır, gelmiştir, konmuştur. Ama bakın üzerinde şöyle bir siyah taş dediğimiz, kara taş dediğimiz korumayla alakalı taşlar bu şekilde eğer hiç alakasız bir yere konmuşsa bu bize aklınıza bu, bir yapı içerisinde de olabilir. Geçenlerde mesela Antalya taraflarında bir ev vardı. Müştemilatında, buna örnek göstermiştik. Haç anlamına gelir bu. Gizli bir haç anlamına gelir. Koruma anlamına gelir yani arkadaşlar. Haç da koruma anlamına gelir. Biz arkadaşa bir soru sorduk. Dedik ki bu şekilde, kaya kasa dediğimiz, bunlarda genelde harita çıkıyor arkadaşlar bölgede. Bunu böyle çakıyorlar. Tabii bu şekilde belirgin olmuyor. Zaman diliminde aşınıyor ve düşüyor yanında destekleyen taşlar. Bu katır yollarını niye anlattık? Bu katır yolları şimdiki bizim, otoyolları, arabaların geçmiş olduğu dağlık alanlardaki, yolların temelini oluşturur. Bu katır yolları, at yolları açılır zamanla graderlerle yarım metre kadar sağa doğru ya da 1 metre doğru, 1,5 metre açılır. Açıldığında da bu virajlarda da yol kenarlarında böyle oluşumlar ortaya çıkar. Bunun önünde örnek veriyorum bir tane 2 tane kaya vardır, bilmem ne vardır. Grader vurmuş temizlemiştir. Bu böyle, temizlendikten sonra ortaya çıkan taşlar var. Bunlar bizim için, kolay lokma diye adlandırdığım, az işçilik diye adlandırdığım olgular. Bu yollar, katır yolları üzerinde. Şimdi arkadaş bize bir soru sordum. Ben hemen şüphelendim tabii olgudan. Arkadaşa soru sordum. Ben bunu göremiyorum çünkü üstündeki, bazı işaretçileri. Birincisi Birincisi şu işaretli arkadaşlar. Altta gördüğünüz gibi bakın. Bakın altta gördüğünüz gibi, para işaretine benzer bir işaret var. İkincisi burada bir 2 tane mor çizi var. Kendisi de bana şunu söyledi, sorular sordum. Bunun üzerinde arkadaşlar biraz evvelki Sandıkkaya üzerinde göstermiş olduğum, müjde işaretlerinde de anlatmış olduğum bir tane kalp varmış küçük. Eğer benzetme değilse ve üzerinde de kalp varsa, burada da ben bir X işareti görüyorum. Çok silik. Çok silik, tam göremiyorum. Çünkü uzak mesafe, çekmiş göndermiş. Bunda bir şey olabilir mi? Olabilir diye düşünüyorum. Eğer kalp varsa, şuradaki araları görüyorsunuz. Çakma bu taş. Zaten bu taş da, kendisi de bir işaretçidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu taşın kendisi zaten, buraya aykırı bir taş. Mermer dediğimiz, sert mermer dediğimiz bakın, definecilikte çok meşhur bir, taştır bu taşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Resmen buraya çakılmış. Bunun arkasında ufak bir tilki, deliği gibi, bir oyuk var diye düşünüyorum. Bunun içerisinde de, ya bir harita var ya da parası var diye düşünüyorum. Çok güzel bir işaret. 10-15 santim daha içeri çakmadır o. Şurada zaten bizim, para işaretimiz oyularak yapılmış. Ters duruyor. Damlacık işaretimiz görüyorsunuz. Üstünde de siyah taşı var. 2 metre kadar yükseklikte zannediyorum. Şunu kısa geçeyim. Şunu kısa geçeyim arkadaşlar hemen. Neden? Nedenini de söyleyeyim size. Bu gibi olgularda kapamalarla alakalı bilgi edinin. Bakın, benim para diyorum, kilit işareti burada. Gördünüz mü? Kilit işareti, anahtar işaretimiz burada, yarısı yok. Bende bir eksiklik var diyor. Beni bulacaksın diyor arkadaşlar. Ucum yok diyor yani size. Şurada, bu bir mezar kapaması diye düşünüyorum. Bunun diğer resmine gelelim, hemen göstereyim size arkadaşlar. Örnek o teşkil etsin diye gösteriyorum. Görüyorsunuz şurayı. Zaman diliminde aşındığını düşünüyorum. Buradan da girişi olabilir bunun. Bunu şimdi tasdik etmemiz gerekiyor. Örnek teşkil etsin. Şimdi bizim çözmüş olduğumuz işaretleri çözme babında size göstereceğim. Bakın, önemli bir iki şey var. O yüzden bunu koydum. Hiçbir zaman bu kadar kolay olmaz hiçbir şey. Ama buradaki beton görüyorsunuz. Çökme yapmış arkadaşlar. Dolgu çökme yapmış yani. Burası zaman içerisinde sıva ayrılmış. Şuraya gelelim. Hemen olguyu size göstereyim. Ters çevireceğim. Burası neden mezar? Bakın gördünüz mü? Bizim yan yatmış U burada bir giriş olduğunu söyler.
Yan yatmış U, rampa olan bir yerde girişim olduğunu söyleyen işaretçi miydi? İşaretçiydi. Biz bunu son nokta işaretlerini anlattık ve gösterdik mi arkadaşlar? Gösterdik. Şurada bir Y işareti var. Görebilir misiniz bilmiyorum. Küçücük yapmış. İkinci, giriş işaretiyle alakalı, bize bilgi veriyor mu? Veriyor. Mezar olduğunu nereden biliyorum? Kendi söyleyecek. Ben hiçbir şey demeyeceğim arkadaşlar. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Görüyor musunuz çarığımızı? Şuradan başlıyor. Çizgi siyahlık buradan başlıyor. Devam ediyor. Ayak topuk. Görüyor musunuz? Ayak topuk, ayak çarık var. Sarılığı takip edin. Buraya gelmeyin. Siyah çizgi ve içindeki sarılık bir ayak, çarık olduğunu gösteriyor bize. Görüyor musunuz? Şurada da bir çarık var. Ne dedi? Bizde konuşacak şimdi bu. Bizde konuşacak. Bir V işareti. V işareti alta doğru bak, yukarıya doğru bakan V işareti. Buradan çarığa getirdi mi? Çarık topuk işaretine geldik mi? Topuktan bu tarafa doğru yön vermiş mi? Burayı gösteriyor mu arkadaşlar? Bakın. Hem V burayı gösteriyor hem ayağın topuğu burayı gösteriyor. Normalden sivri yapmış. Gördünüz değil mi ayak? Neydi ayak? Mezar demekti. Biz de her defasında söylüyoruz. Kaya mezarı anlamına gelir. Kaya mezarı ile alakalı ben, kasalarla alakası yok ama, bunu kapamalarda görün diye özellikle koydum bu görseli. Bakalım isterseniz. Gördünüz mü? Bakın topuk bu tarafa doğru yön vermiş. Bize burayı gösteriyor. Yanında da kilit vardı bunun. Anahtar vardı. Biraz evvel gösterdik. Burada da yan yatmış, yukarıya bakan U yani buralarda mağara tarzında bir kapama olduğunu söyleyen bir olgu var. Burası kandırmacadır. Emin olun. Bakın burası tamamen kandırmacadır. Bizi uğraştırmak için. Benim şahsıma göre ayağın topu burayı değil de size bir örnek vermiştim. İşte burayı gösteriyordur. Yani bana göre tam bu altından da giriş vardır bunun. Şahsım adına öyle düşünüyorum. Bunu da tamamen bir kandırmacı olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum biliyor musun? Biliyor musunuz arkadaşlar? Onu da söyleyeyim size. Hep diyorum 3 tane taş olur arkalı. Birinci taş ikinci taşa seni verir, son nokta diye gösterir. Halbuki onda boşuna çalışırsın. O taş o taşa bakmaz, arkasındakine bakar. Benim bir, anlatımım vardı, tecrübeyle sabit. Çok oyalandım. Burada anahtarın yarısı yok. Burada diyor, her şey burayı gösteriyor ama burada bir eksiklik var diyor bu arkadaş, bu anahtar. Burada da bana burada şifreyi yapmış, söylemiş. Bütün işaretler, buralar, kenarlar açık gibi gösterilmiş. Burada sen sabaha kadar 3 ay, 5 ay çalışırsın. Belki ufak da bir boşluk vardır, tamam mı? Burayı sen, alır giderim diye düşünürken asıl para arkadaşlar bana göre yani biz burada çalışırken arkadaşlar, bedavadan şurada da gerçek boşluk vardır. Belki ölü kemikleri vardır, cenaze kemikleri vardır. Gerçekten bir naaş vardır ama anahtar bizi orada uyardı. Bana göre bakın burası, burası güzelce yapılmış ve topumuz tam da altı gösteriyor. Topuk da burada ayak ve U işaretimiz de burada giriş anlamına geliyor. Yan yatmış. Bu da burayı gösteriyor. Arkadaşlar, seviliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Beğeniler, yorumlar, kanalda beğeniler ve yorumlar YouTube'un, bütün videoların üst segmentlere çıkarılmasını sağladığı gibi, daha çok izlenmesine ve bilginin dağılmasına sebebiyet verir. Biz bu, kaya kasa ve sandık kaya, kasa para, işte, söylemiş olduğumuz, göstermiş olduğumuz işaretleri delilleriyle anlatıyoruz size. Ya, %70, içindedir göstermiş olduğumuz. Belki son bir işaret bizi oradan başka bir yere gönder. Orada olmadığımız için, taşın yanında olmadığımız için en son nokta, püf noktaları bazen kaçırabiliyoruz. Ne diyorduk biz? Herkes bizi o 5 kişinin yanına gönderir, işaretçiler ama orada bir tane işaretçi olur. Hepimiz orada toplanmışızdır. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun arabama binelim. Bak karşıya gideceğiz. Halı saha maçımız orada diyebilen işaretler de vardır. O yüzden, öyle bam gün, hemen biz anlattık diye bazı birtakım şeylere, meyletmeyin. Yasaktır çünkü zaten izin almadan. Gösterilen o yerlere eğer kendiniz emin değilseniz bu kasalarda, makine tutmak suretiyle hemen, size, sinyal verecektir. Söylemiş olduğumuz gibi zaten de yasaktır arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın arkadaşlar.